Yine bir önce yaptığım modelin kol ve yaka kısmını istemişsiniz. Değerli takipçimize yeleğin arka kısmını istemiş. İnşallah bir dahaki videoda onu da değerli takipçilerimiz için yapacağım. Şimdi daha önce şöyle ipimi de şöyle hafif simli, şöyle kalın bir ip, yumuşacık dokunuş. Evet, modelim bu şekilde. Kendinden kabartmalı, 2 sıralı bir model. Evet, çok kolay bir model. Burada şimdi hem kol ve yaka kesimini yapacağız hem de zaten model anlatımını tekrar yapacağız. Şimdi bu şekilde hemen ipimi de kenara alıyorum. Bu yapacağım modeli istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. İsterseniz ceketlerde, hırkalarda, yazlık battaniyelerde, etol şallarda dilediğiniz yerde yapabileceğiniz en güzel modellerden bir tanesi sevgili hanımlar. Şimdi hemen sıramı tamamlayacağım. Bu taraf yaka kısmı olacak hanımlar. Hemen şöyle sıramı önce tamamlayacağım. Evet, bu tarafta koltuk altı kısmı. Şimdi 1, 2, 3 zincirimi çekip ve dönüyorum. Dediğim gibi burası yaka kısmı. Biz buradan kesim işlemimizi yapacağız. Hemen şöyle birinci şöyle boşluğa bıraktım. Pardon, hemen şöyle bu sırada da sık iğne sırası yapıyorum. 2 sıra sık iğne yapıyorum. Çünkü model öyle gerekiyor. Hemen bu sırada sık iğne yapıyorum. Şöyle hemen videomu da netleştireyim hanımlar. Şimdi yaptım tüm sık iğnelere bu şekilde sık iğne yapacağım. Hemen sık iğne sıramı bu şekilde tamamlayıp geliyorum hanımlar. Evet, şimdi 2 sıra sık iğnemizi yapıyoruz. Modelimizin alt kısmı da bu şekilde başlıyor. Hemen 3 zincirimi çekiyorum. Ve dediğim gibi burası yaka kısmı olacak. İpimi doluyorum bakın. Hemen buraya da bir doladım. İpimi tekrar doladım. Bir alt zemine batıyorum. İpimi doladım. Hemen yanındakine battım. Ve şöyle tek seferde kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Şimdi kesim işlemi olduğu için bir değil 2, hemen şöyle üçüncüye batıyorum. Şöyle buradan atlayarak hemen şöyle tekrar zemin kısmına batıyorum. Hemen yanındakine battım ve tek seferde kapattım. İpimi şöyle bir zincir çektim. İpimi doluyorum. Hemen yanındakine battım. Bakın şöyle alt kısmındakine de battım. Hemen yanındakine battım. Bakın şu değil, üsttekine batıyorum. Hemen şöyle tek seferde kapattım. Bir zincir çektim. İpimi doladım. Hemen yanındakine battım. Tekrar ipimi doladım. Bakın hemen bir aşağıdakine batıyorum. Hemen yanındakine batıyorum. Ve 3 defa dolayarak arada bir zincir çektim. İpimi doladım. Tekrar yanındakine battım. Hemen şöyle bir alt kısmına battım. Hemen yanındakine de battım ve bu şekilde bu sıramı da şimdi hemen sıra sonuna şöyle tamamlayıp geliyorum. Bakın şurada bir tane kapattım. Bu eksiltme, burası yaka kısmı kesim işlemimizi burada birinci şöyle modelimizi burada kestik. Evet hanımlar, şimdi koltuk altı kısmımıza geldik. Ama burada bir tane daha motifimi yapıyorum. Ve bir tane de şöyle kenar trabzanı yapıyorum. Ve bu şekilde koltuk altı kısmımızı şöyle tamamladık hanımlar. Şöyle hemen bunu sükeyim. Burası az kaldı. Hemen bir tane
Şöyle kenar trabzanı yapıyorum ve burası koltuk altı kısmımızı şöyle ilerlemeyeceğim. Burada kesim işlemimi bu şekilde başlatıyorum hanımlar. Hemen şöyle geri dönüyorum. İpimi bir zincir çektim ve geri döndüm. Dediğim gibi kesim işlemimiz koltuk altı kısmı sadece bir sırada kesiyoruz. Ve hemen şöyle sık iğne sırasını yapıyorum. Bakın bu boşluklara bir sık iğne, şöyle kestiğimiz modellerin tepesine de bir sık iğne, araya bir sık iğne, şöyle tepeye bir sık iğne, burada bir zincir çekmiştim. Hemen bir sık iğne. Bu şekilde şöyle tekrar tepeye battım, sık iğne, şu araya battım, sık iğne. Evet. Bu sıramızda sık iğne sırası hanımlar. Hemen hızlıca sıramı tamamlayacağım hanımlar. Hemen bu şekilde sıramı tamamlayıp geliyorum. Evet, şimdi tekrar yaka kısmına geldik. Hemen buraya bir sık iğne, şu araya atmıyorum. Hemen modelin tepesine atıyorum ve sık iğne sıramı da bu sıramı tamamladım. Bir zincir çekiyorum ve tekrar dönüyorum. Şimdi tekrar sık iğne sırasını yapıyorum hanımlar. Hemen ilk boşluğa batıyorum. Şimdi yaptım tek tek sık iğne sıralarını, bakın bunu yapmıyorum. Hemen yanındakini atıyorum. Bu kesim işlemimiz olduğu için burada mutlaka şöyle bir eksiltme yapıyoruz. Şimdi bu sıra tekrar sık iğne sırası hanımlar. Hemen 2 sıra sık iğnemiz var. Ondan sonra modelimizi kuruyoruz. Hemen bu şekilde koltuk altı kısmına sık iğne sıramı tamamlayıp geliyorum. Evet, şimdi sıra sonuna geldim. Sık iğneleri bu şekilde tamamlıyorum. Evet. Koltuk altı kısmımızı şöyle artık hiçbir işlem yapmayacağız. Sadece model yapacağız. Kesim işlemimizi bir sırada tamamladık. Ve hemen 3 zincirimi çektim ve döndüm. İpimi doladım. Hemen şöyle birinci boşluğa battım. Hemen alt kısmına battım ve şöyle yanındakine battım. Tek seferde kapattım. Bir zincir çekiyorum, ipimi doluyorum. Hemen yanındakine battım. İpimi doladım, bakın. Şu alt kısımdakine batıyorum ve yanındakine battım. Hemen ipimi doladım. Yanındakine battım, ipimi doladım. Tekrar bir alt kısmındakine battım ve yanındakine battım. Bu şekilde hanımlar modelimizi ilerletiyoruz ve bir zincir çekiyorum, ipimi doladım. Dediğim gibi hemen yanındakine battım. Bakın şu alt kısma battım ve yanındakine batıyorum ve tek seferde kapatıyorum. Hemen şöyle yaka kısmına kadar modelimi bu şekilde tamamlayıp geliyorum. Evet, şimdi yaka kısmına geldik hanımlar. Tekrar kesim işlemi olacak. Evet, hemen direkt buraya batıyorum. Aşağıya battım ve tekrar yukarı battım ve tek seferde kapatıp bir zincir çekiyorum. Ve hemen şöyle kenardaki sık iğne sıramı tamamlıyorum. Evet. Burada da şöyle, burada da bu şekilde kapattık. Burası yaka kısmı hanımlar. Hemen bir zincir çekiyorum ve ilk boşluğa sık iğne. Bakın zincir boşluğuna sık iğne. Topladım. Trabzanların tepesine sık iğne. Hemen şu arayı da atmayacağım. Sık iğne araya.
Burası kesim işlemi olduğu için bu araya atmıyorum. Modelin tepesine sık iğne yaptım. Bu zincir boşluğuna sık iğne, hemen modelin tepesine bir sık iğne, bu şekilde hemen sık iğne sıramı şöyle tamamlayıp geliyorum. Evet, tekrar şöyle koltuk altı kısmına geldik. Koltuk altı kısmında hiçbir işlem yapmıyoruz. Sadece model yapıyoruz. Evet. Şimdi birinci sıra şöyle sık iğne sıramı tamamladım. Bakın burada ve burada kesim işlemi yaptı. Şimdi tekrar koltuk altı kısmında hiçbir işlem yapmadan sadece model yapıyoruz. Hemen şöyle şimdi ikinci sıra sık iğnemizi yapıyoruz. Evet. Şimdi hemen yaka kısmına kadar bu şekilde sık iğnemi şöyle tamamlayıp geliyorum hanımlar. Evet, yaka kısmına geldik. Bakın buradan bir tane atlıyorum. Hemen ikincisine. Evet, şimdi tekrar şöyle sık iğne sıramı tamamladım. Hemen 3 zincirimi çekip ve dönüyorum. İpimi doladım bakın. Hemen yanındaki ilk boşluğa battım, ipimi doladım. Hemen alt kısmına battım, ipimi doladım. Hemen yukarıdaki boşluğa batarak bir zincir çekiyorum. İpimi doladım bakın. 1 2, hemen üçüncüye batıyorum ve tekrar aşağı battım ve yukarı battım. Şöyle 3 tane topladım. Tekrar bakın burada kesim işlemimizi yaptık. Evet. 1 2 3 oldu. Hemen bir zincir çekiyorum ve tekrar yanındakine battım. İpimi doladım. Şöyle hemen buradan değil de şu alt kısmına battım. Hemen bu sefer yukarıdakine de batıyorum ve kapattım. Bir zincir çekiyorum. Tekrar batıyorum. İpimi doladım ve hemen alt kısma battım. Hemen yukarıdakine de battım. 3 tane topluyorum. Ve bu arada bu şekilde modelimi hemen koltuk altı kısmına bu şekilde ilerletip geliyorum hanımlar. Evet. Şöyle hemen sizlerle bu şekilde de paylaşayım hanımlar. Bakın şurada şöyle 1 2 3 kesim işlemimizi yaptık. Bakın şöyle oval geliyor. Burası da ya koltuk altı kısmımızı zaten bir sırada kestik ve modelimize düz devam ediyoruz. Şimdi burada sadece yaka kısmında kesim işlemimiz devam ediyoruz. Hemen koltuk altı kısmı modelimi tamamlayıp geliyorum. Evet. Şimdi tekrar koltuk altı kısmına geldik. Dediğim gibi koltuk altı kısmında hiçbir işlem yapmıyoruz. Sadece bakın model yapıyoruz. Evet. Evet. Bu şekilde modelimi tamamladım ve hemen dönüyorum. Şöyle sık iğne sıramı yapıyorum. Şimdi tekrar bakın modelin tepesine sık iğne, şöyle araya sık iğne, modelin tepesine araya battım ve modelin tepesine battım. Araya tekrar batıyorum. Modelin tepesine battım. Araya batıyorum. Bu şekilde modelimizi hemen yaka kısmına şöyle ilerletip geliyorum. Evet. Hemen bu araya atmıyorum. Modelin tepesine atıyorum ve zincir boşluğuna attım. Ama bir zincir çekiyorum hanımlar. Şimdi yaka kısmına tekrar geldik. Hemen şöyle tekrar yaka kısmına geldik ve burada bir atlıyorum. Hemen ikincisine başlıyorum. Hemen hızlıca şöyle sık iğne sıramı
ikinci sık iğne sıramı da hızlıca tamamlıyorum. Hemen hızlıca koltuk altına kadar şöyle modelimi tamamlayıp geliyorum. Evet, sıramı tamamladım. Burası koltuk altı. Burada hiçbir işlem yapmıyor. 3 zincirimi çekiyorum ve ipimi doladım. Hemen yanındaki bakın. Şöyle yanındakine battım. Ve şöyle bir alt kısmına batıyorum. Ve tekrar yukarıdakine batıyorum. 3 doladım ve bir zincir çekiyorum. Ve tekrar yanındakine battım ve hemen aşağıdakine batıyorum ve tekrar yanındakine battım. 3 doladım ve bir zincir çekiyorum. Yanındakine battım. Hemen aşağıdakine batıyorum ve tekrar yanındakine şöyle batıyorum ve hemen yaka kısmına kadar bu şekilde modelimi tamamlayıp geliyorum. Evet, şimdi tekrar yaka kısmına geldik. Hemen yanındakine batıyorum. Biri doladım ve aşağıdakine battım. Yanındakine batıyorum ve tek seferde kapatıp bir zincir çekiyorum. Bunu atlayarak hemen yanındakine battım ve tekrar burada kesim işlemimiz oldu. Hemen kenardaki trabzanı da yapıyorum. Evet hanımlar. Şimdi bu şekilde hemen sizlerle şöyle düzgün bir paylaşayım. Evet. Şöyle netleştireyim. Biraz daha yakınlaştırayım hanımlar. Evet. Şimdi burada bu şekilde kesim işlemimizi bu şekilde ilerletiyoruz. Her seferin bir tane şöyle yuva ya da modelimizi kesiyoruz. Burada tamamladık. Koltuk altı kısmına gelince de sadece bir sıra kestik ve modele yaptık. Bu şekilde son modelimi de bu şekilde kestim ve çok pratik bu da. Şöyle kesim işlemimiz oldu hanımlar. Bu şekilde şöyle. Evet. Şimdi hemen ben sizler için modeli bu şekilde artık model yapıyorum hanımlar. Kesim işlemi değil model yapıyorum. Bu şekilde modelimizi biraz daha bir iki sıra daha ilerletip geliyorum. Evet hanımlar. Bu şekilde şöyle yaka kısmımızı bu şekilde kestik. Koltuk altı kısmımızda şöyle bir sırada kestik ve bu şekilde ilerliyoruz. Her modelin kesim işlemi de hemen hemen aynı. Şöyle bazılarında şöyle ee, yaka kısmını şöyle daha çok kavizli gelmesi için şöyle bir iki tane daha kesmemiz lazım. Ama bu modele göre bence yeterli bu şekilde. Evet. Koltuk altı ve yaka kısmımız bu şekilde modelimiz tamamlandı sevgili hanımlar, değerli takipçilerim. Umarım siz de beğenip yaparsınız. Bir dahaki videomda, bir dahaki modelde görüşmek üzere. Lütfen beğeni ve yorumlarınızı da eksik etmeyin. Evet. Şöyle. Evet.